Bu hayatta nesnel ve öznel doğrular vardır. Öznel doğrular kişiye göre değişir. Yani kişiye özel doğrular. Genelde bu ayrım din ve felsefede çok fazla ön plandadır. Deney ve gözlem yoluyla kanıtlanması mümkün olmayan doğrulardır. Bu doğrular her birey için farklıdır ve dolayısıyla özneldir. Örneğin herkesin dini ve siyasi görüşü kendine göre doğrudur. Nesnel doğrular ise herkesçe kabul edilen doğrulardır. Örneğin 2 kere 2 4 eder doğrusu herkesçe kabul edilir. Veyahut bir madde aynı anda iki yerde olamaz. Fiziksel olarak salondan mutfağa geçebilmen için arada bir kapı varsa eğer o kapıdan geçmen gerek. O kapıyı geçmeden ışınlanıp öbür tarafa geçemezsin. Bu fiziksel bir gerçektir, nesnel bir doğrudur ve herkesçe kabul edilir. Peki ortaya çıkıp aksini iddia etsen sana ne derler? Deli mi derler? Oysaki kuantum fiziği bizim bildiğimiz evren yasası olan fiziğe aykırı davranıyor. Atom altında olan fiziksel boyuta ve oradaki olayların tamamına kuantum denilir. Atom altında olan bütün fiziksel hareketleri de kuantum fiziği olarak inceleriz. Mevcut fiziksel gerçeklerin dışında özel ve ayrı olarak incelemek zorundayız. Çünkü burası atomüstü fizik yasasına kıyasla tamamen aykırı işliyor. İlginç bir şekilde bir elektron aynı anda başka bir yerde de olabiliyor. Yani aradaki kapıdan geçmeden başka bir yere ışınlanabiliyor. Güneşten veya el fenerinden çıkan herhangi bir ışığın dalga şeklinde mi yoksa parçacık şeklinde mi olarak karşı tarafa ulaştığını çözemiyoruz. Bir dedektör veya kamera ile test etmeye kalktığımızda ise kuantum alemi sanki de bunu fark edercesine bizim istediğimiz bilgiyi vermiyor ve sürekli farklı bir şekilde davranıyor. Yani bildiğimiz fizik kurallarına aykırı hareket ediyor. Altın kelimeyi yakalayın. Aykırı hareket ediyor. Çift yarık deneyi olarak isimlendirilen bu deneyi araştırdıktan sonra dünyadaki doğru bildiğimiz her şeyin aslında bir yalan olabileceğini ve gerçek doğruyu asla öğrenemeyeceğimizi bu deneyle öğrenmiş olursunuz. Işık bildiğiniz gibi tamamen elektronlardan oluşur. Elektronlar normalde küçük parçacıklar olan fotonlar halinde saçılır. Yani bir yere ışık tuttuğunuz zaman binlerce tenis topunun karşı tarafa saçılması gibi gider. Bir duvara ışık tutmadan önce ışık ile duvarın arasına bir perde koyulur ve o perdeye dikey bir yarık açılır. Işığı perdeden geçerek duvara yansıtmak istediğiniz zaman elektron fotonları aradaki perdedeki yarığın içinden geçer ve o yarığın şeklinde dikey bir çizgi halinde karşı duvara yansır. Bu perdenin yanına bir çizgi daha açtığımızda ve ışığı tekrar duvara yansıtmak istediğimizde otomatik olarak 2 çizgi görmemiz gerekir. Çünkü yarıklar 2 tane ve onun içinden geçtiği şekilde karşı duvara yansıması gerekir. İşin ilginç tarafı ise bu şekilde olmamasıdır. Elektronların parçacık olduğunu ve küçük tenis topları şeklinde karışık vaziyette saçılarak yayıldığını biliyoruz. Çünkü bu elektron toplarını tek tek bile fırlatabiliyoruz. Buradaki tuhaf olay elektronun parçacık halinde dağılıyor gibi değil de dalga şeklinde yayılıyor gibi davranmasıdır. Çünkü çıkan sonuçta duvara yansıyan 2 tane çizgi değil, çok fazla sayıda çizgidir. Oysaki parçacık halinde saçılan elektron topları yarığın içinden geçince duvarda 2 çizgi oluşturması gerekir. Çok fazla çizginin oluşması için elektronların parçacık halinde değil, dalga şeklinde gitmesi gerekir. İşin buradaki tuhaf olan kısmı bu elektronların parçacık halinde yollandığını kanıtlı bir şekilde bilmemizdir. Çok ilginçtir ki sanki de bir ses dalgası gibi ışık dalgası halinde gidiyormuşçasına duvarda çok sayıda çizgi oluşuyor. Bu durumu incelemek için aradaki perdeye gözlemcilik yapmak için elektron fotonlarını ölçen bir dedektör konuluyor. Yani bildiğiniz gözlemci kamera gibi bir cihaz konuluyor. Bu cihaz konulduğu zaman kuantum evreni izlenildiğini fark edercesine hemen arkadaki duvarda 2 çizgi oluşturmaya başlıyor. Yani ışığın dalga şeklinde gittiği gibi duvarda çoklu çizgi oluşturmuyor. Aksine olması gerektiği gibi 2 çizgi oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki bizim beklediğimiz sonuçları vermiyor. Gözlemlemeden önce beklediğimiz sonuçları vermezken olayı izlemeye çalıştığımız zaman hemen normale dönüyor. Normal fizik kurallarında olması gerektiği gibi 2 çizgi oluşturuyor ve o sihirli olayın nasıl gerçekleştiğini bize göstermiyor.
İşte atom altındaki kuantum aleminin çözülememe sebebi budur. Atom üstündeki fizik yasasından bağımsız işliyor. Kafasına göre sonuçlar çıkarıyor ve gözlemlemeye asla müsaade etmiyor. Bundan dolayı neyin doğru olduğunu bilemiyoruz. Hayatımızdaki nesnel doğrular bile net olarak belli değilken bizim öznel doğrularımızın herkesçe doğru veya yanlış olduğu kararını kimler veriyor? Peki bu verdikleri kararlar ne kadar doğrudur? Belki tüm dünya yanılıyor ve sen haklısın. Nitekim Albert Einstein atomu parçalamasaydı herkesçe doğru kabul edilen fizik kurallarının atom altında başka davrandığını bilemeyecektik veya başkası parçalayana kadar bu yanlışla yaşamaya devam edecektik. Dolayısıyla herkes dünyanın düz olduğunu söylerken bir kişinin çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu söylemesi onu deli yapar mı? Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi Pisagor'dur. Antik Yunan felsefecisi ve bilim adamı olan Pisagor, M.Ö. 570-495 arasında Anadolu'nun İonya bölgesinde yaşamıştır. İonya, günümüzün İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen addır. M.Ö. bu bölge Elen ırkına sahiplik yapıyordu ve birçok önemli filozoflar buradan çıkmıştır. Peki dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen çağının en önemli filozofuna toplum ne yaptı biliyor musunuz? Önce deli deyip taşladılar. Sonra da bütün dünya geri zekalı da bir tek sen mi akıllısın diyerek toplumun düzenini bozmaktan öldürmüşler. Zaten topluma aykırı düşünceleri olduğu için düşmanları çok fazlaydı. Peki kim haklıydı? Bütün dünya mı yoksa deli ilan edilip öldürülen kişi mi? Gerçi Pisagor üstünde çalıştığı bir teoriyi kendisinden önce bir öğrencisi çözdü diye onu suda boğarak öldürecek kadar tuhaf davranışlara sahipti. Ama yine de kendi teorilerinde haklı çıkmıştı. Nitekim dünya yuvarlak da değildir. Geoid şeklindedir. Yani kutuplardan basık ve yanlardan şişkin. Bu doğruyu bile çok sonra öğrenmişken başka keşfedilmemiş doğruları herkesten önce sen yaşayamaz mısın? Yoksa sen deli misin? Herkesten farklı düşünüyorsun diye bir deli misin yoksa dahi mi? Deli ile dahiyi kim belirliyor? Cahil kalabalık mı? Yani demokrasi mi belirliyor? Çoğunluk ne düşünürse doğru o mu oluyor? Düşün ki çevrendeki insanların seninle aynı düşünmediği için sana öcü gibi bakmasıyla ilgili bir küskünlük yaşamışsın. Ailen bile seni anlamıyor. Sana saçma sapan gelen devletin yasalarıyla uğraşıyorsun. Bazı yasalar gelişmiş dünyaya uygun değildir. Sen de bunun farkındasın. Senin gibi çok az sayıda insan da farkında. Fakat bu az sayıdaki insanlar ya toplum baskısından ya da düşman kazanmama duygusundan ses çıkarmayıp hayatına odaklanıyorlar. Bu dünya nasıl gelişir? Bir isyanın kıvılcımını başlatanlar akılsız birer deli mi yoksa sadece doğruyu arayan aykırı birer insan mı? Deli ile dahi arasındaki sınırı kim belirliyor? Herkesin kendine göre bir yorumu olsa da bana göre deli ile dahiyi ayıran şey bilimsel gerçekliktir. Ortak noktada buluşturan şey ise inandığı bir durumu cesurca kabul etmek ve onu yaşamaktır. Bana göre deli ile dahiliğin açıklaması şu şekildedir. Eğer ki bir kişi yanlış olduğunu düşündüğü şeylerin düzeltilebileceğine inanıyorsa ve bilimsel olarak bunun mümkün olabileceğini düşünüyorsa, başaramama ihtimalinin çok yüksek olmasına rağmen yine de küçük bir umut görerek kendine özgün ve farklı yöntemlerle cesurca girişim yaparsa bu dahiliktir. Başarılı olup olmamasının bir önemi yoktur. Çünkü başarı olayı çevresindeki negatif ve pozitif olanaklara bağlıdır. Ortam müsaitse eğer başarma ihtimali de yüksektir. Eğer ki bir kişi yanlış olduğunu düşündüğü şeylerin düzeltilebileceğine inanıyorsa, bilimi konuya dahil etmeden sadece inandığı için mücadele ediyorsa, ilk denemesinde deli değildir. Yapılan bilimsel denemelerin kendi görüşlerini tekrar tekrar yanlışlamasına rağmen inatla bilimi dahil etmeyerek ve kanıtlaması mümkün olmamasına rağmen inanmaya devam ederse veya bunu kanıtlamak için bilimi devre dışı bırakarak girişim yapmaya devam ederse bu deliliktir. Deli ile dahiler cesurdur. Fakat her cesur olan dahi değildir. Dahiler cesurluk yaparken hesap kitap yapar ve olasılıkları analiz ederler. Deliler ise hesapsız kitapsız girişim yaparlar.
Alkolün veya başka bir içeceğin yasak olduğu bir dönemi düşünün. O dönem çok sıkıntılar içindesin. Psikiyatrın verdiği ilaçlar yan etki olarak senin erkeklik veya dişilik hormonlarına yan etki yapıyor. Psikolojine tam yeterli gelmeyen ilaçlar yazıyor. Belki de o dönemin ilaç sanayisi de gelişmiş değil veya senin ülkende iyi ilaçlar yok. Hatta daha da ileri gidelim. İlaçlar yan etki olarak sana uyku verdiği için ve iş hayatını etkilediğinden dolayı kullanamıyorsun. İşten atılıp aç kalma korkusu seni daha çok endişelendiriyor. Gece evinde oturup uyumadan önce 2 bardak alkol alıp yatıyorsun. Çok güvendiğin bir akraban veya arkadaşın bunun farkında. Nasıl ki seni en çok kıskanan kişiler hayatının en içinde olan insanlarsa, bil ki seni düşmanın değil en yakınların ele verir. Çünkü düşmanına karşı gardını almışsındır. Onlar sana hiçbir şey yapamazlar. Sen gardını sadece yakınlarına indirmişsindir. Fakat seni en çok kıskanan ve zarar verecek kişiler de en yakınlarındır. Çünkü başarılarına en detaylı bir şekilde onlar şahit olur. Dolayısıyla senin kuyunu ilk onlar kazarak kendileriyle aynı seviyeye düşürmek isterler. Bu durum hasetlikten kaynaklanır. Ondan daha iyi olmanı istemez fakat senden de kopamaz. Aşk ile nefret arasına sıkışmış vaziyette iç dünyaları berbat haldedir. Gece yatmadan önce 1 bardak alkol aldın ve stresin biraz azalmış vaziyette uyku haline geçtin. 10 dakika sonra evini polis bastı ve seni tutukladı. Eğitimsiz birkaç polis gece yarısı seni hırpalayarak karakola götürdü. Bir taraftan eğitimsiz birkaç polisin bu alkolü nereden aldın sorusundan dolayı işkencelerine maruz kalırken, diğer taraftan da eğitimli birkaç polisin sana attığı yasal nutukları dinlersin. Bu yaptığının yanlış olduğunu anlatırlar. Unutmayın ki polis de bir insandır. İyisi kötüsü ve eğitimli eğitimsizi vardır. Çip takılmış ve programlanmış birer robot değildirler. Sonra mahkemeye çıkarsın. Savcı bey her zamanki gibi adam öldürmüşçesine ağzını 6 yıldan açmaya başlar. Gece yatmadan önce içtiğin 1 bardak alkolden ötürü topluma kötü örnek teşkil etme, alkol yasağını delme gibi 7 veya 8 suçtan yargılanmanı talep eder. Hakim hanım daha önce hiç suçunun olmayışı gibi birkaç gerekçeyi göz önünde bulundurarak hapis cezanı 2 aya kadar indirir ve devlet ekonomisine 2 aylık külfet yaratır. Sonra sana bu yaptığının yanlış olduğunu bilip bilmediğini ve pişman olup olmadığını sorar. Sen de formalite gereği pişman olduğunu ve hata yaptığını belirtirsin. Sıkıysa belirtme. Doğruyu ve yanlışı kim belirliyor? Cahil halkın seçtiği vekillerin mecliste geçirdiği yasalar gerçekten doğru mudur? İran havaalanından ülkeye girerken ülkelerinin yasaları gereği yabancı kadınlara bile başörtüsü veriyorlar. Onların inancına sahip ol veya olma, yasaları gereği o başörtüsünü takmak zorundasın. Yasalarında bu maddenin oluşu, bu yaptırımın doğru bir şey olduğunu ispatlamaya yeter mi? Yasada var diye doğru mu kabul edelim? Doğru ve yanlışı devlet büyüklerinden daha iyi bilemez miyiz? Zekada bile kast sistemi mi var? Yani sıradan vatandaş daha zeki olamaz mı? İçtiğin bir şey için çıktığın yargılamadan sonra geri mahallene gelirsin. Devletin yalakası, kalabalığa hizmet eden, sözü dinlenen birkaç kişi karşına çıkar ve iyimser bir şekilde sana "Bu ülkede yaşıyorsan kanunlarına uymak zorundasın" diyerek tavsiye verir. İçtiğin şey ile sadece kendine zarar vermediğini ve insanlara da kötü örnek teşkil ettiğini belirtir. Aykırı düşüncenin toplum düzenini bozacağını ve ülkeye zarar vereceğini anlatır. Yasaların kutsallığından bahseder. Oysaki aykırı insanların haykırışları sayesinde bu yasalar gelmiştir. Birilerinin paşa keyfinden dolayı oraya yazılmamıştır. Peki yeni yasalar nasıl oluşur? Düz kalıpta hayatını devam ettiren kalabalığın içinden aykırı düşünen bir veya birkaç kişi yasalara baş kaldırarak bir ideoloji oluşturur. Siz Türkiye'deki ilk özel televizyonların devletin yasasını delerek kurulduğunu ve suç işlediklerini biliyor muydunuz? 1930'lardan itibaren o tek partili dönemde memur hükümdarlığı olduğunu ve özel sektöre nasıl baskı yapıldığını biliyor muydunuz? Aykırı özel girişimciler de devlet televizyonunun baskıcılığına karşın devletin yasalarına baş kaldırarak, suç işleyerek ilk özel televizyonu kurarlar ve ilk kıvılcımı yakarlar.
Bu durum diğer yasakların nasıl serbestleştiğine örnektir. Toplum ilk önce aykırı düşünen kıvılcımları dışlamaya başlar. Yargı ise toplumun alışılmış düzeninin bozulacağını düşünerek hemen harekete geçer. Bu kişileri devlete baş kaldırdı diyerekten cezalandırır. Bu baskıya boyun eğmeyen kişiler direnerek seslerini daha da yükseltir ve daha çok kişinin duymasını sağlar. Yanan kıvılcım şeklinde büyümeye başlar. Domino etkisi gibi sırayla herkes devrilir. Onlara inanan sayısı daha da artar. Kimisi açıktan destek verir, kimisi de bu doğruyu korkusundan ötürü dışarı yansıtmadan içinde yaşar. Bu küçük grup büyümeden devlet hepsini cezalandırır. Ateşin etkisi düşer ama yine de ideolojilerinden vazgeçmezler. Daha sonra aynı sorundan ötürü yasalardan zarar gören kişiler içindeki bastırılmış duyguyu dışa yansıtarak kurduğunuz bu örgütleşmeye dahil olurlar. Grup şiddetle susturulamayacak güçte büyür. Sonra bu kişiler sivil toplum örgütünden siyasi parti oluşumuna geçiş yaparlar veya mevcut partilere üye olarak kendi görüşlerini o büyük partilerin içindeki insanlara da aşılarlar. Akabinde bu kişiler oy birliğiyle meclise vekil olarak seçilirler. Tabii bu bahsedilen durum diktatör rejimden ziyade seçimlerin olduğu ülkelerde bu şekilde ilerler. Diktatör yönetimin, sosyalist yönetimin veya komünist yönetimin olduğu ülkelerde haklar daima kan dökülerek veya savaşılarak alınmıştır. Bu tip ülkelerde devlet her şeyin sahibidir ve devletin başındakiler ne derse o olur. Biz seçimlerle yönetimin değişebildiği ülkelerden devam edelim konuya. Yeni kıvılcımın ideolojisini savunan bu yeni parti ve aynı görüşü savunan diğer büyük partilerdeki kişiler mecliste vekil sayısını artırarak güçlenince sırf koalisyon kurabilmek için desteğe ihtiyacı olan diğer büyük partiler de bu insanların düşüncelerine hoş bakmaya başlarlar. Çünkü bu insanlar farklı partilerde olsalar da tek bir görüş altında siyasetlerini devam ettiriyorlardır. Aynı zamanda bu aykırı kıvılcımcılar diğer büyük partilere de sızarak onları da etkilemiştir. Yani bütün kaleler içten çöküyor ve kendilerine ait parti de mevcuttur. Unutmayın ki insanları birleştiren şey sevgi değildir. İnsanları çekilen acılar, nefretler ve çıkarlar birleştirir. Sevgi amaçlı 10 kişiyi toplarsan eğer, çekilen acılar, nefretler ve çıkarlar sayesinde en az bu sayının 10 katını çok rahat toplarsın. Çünkü insan özünde bencidir. Toplumun ortak hazinesi olan devletin kasasından çalınan paraya tek bir cümleyle tepki gösterirlerken kendi cebinden çalınan para için dünyayı ayağa kaldırırlar. En entelektüelinden en cahiline kadar herkes aynı davranır. Yani toplumculuk değil, bireycilik güdüleri daha ağır basar. Bencillik demiyorum, bencilik diyorum. Çünkü bencilik ilkel atalarından miras kalan bir içgüdüdür. Benciller sadece bende olsun, kimse de olmasın derken benciler ise önce kendi refahım önemli ama benden sonra diğer insanlar da refah içinde yaşasın der. Değiştirmek istedikleri yasaların ideolojik zemini hazırlanınca meclise yeni yasayı sunarlar ve alkol yasağı gibi birçok gereksiz yasalar önce kısmi olarak serbestleşir. Çünkü ani alınan sert kararlar karşıt görüşlerin isyanına sebep olur. Dolayısıyla kısmi bir serbestlikle ilk adımı atarlar. Toplumun hazmedeceği seviyede ilerler. Günün sonunda bir bakmışsınız ki yıllar sonra alkol serbest olmuş. Yani önce toplum içinde yasalara baş kaldıran aykırı kişiler ortaya çıkar, sonra toplumun ve devletin vahşice baskısına rağmen aldıkları cezalara direnip haklarını savunmaya devam ederler. Önce toplum içinde kendi ahlak yasalarını yayarlar. Daha sonra mecliste bu ahlak yasasını resmileştirirler. Bu haklar bu uğurda hayatları mahvolan insanlar sayesinde elde edilir. Sonra bu resmiyete geçen yasa sayesinde bir zamanlar bu insanları vahşice dışlayan toplum da bu serbestlikten yararlanarak yüzsüzce bu sefayı sürerler. Hem de cefasını bizzat başkalarının çekmesine ve onlara engel olmaya çalışmalarına rağmen. Hatta ortaya bu yüzsüzlerden sahte kahramanlar bile çıkar. Peki yıllarca sırf bir bardak alkol veya başka bir şey içip evinde sakince yatan insanların çektiği acılar ne olacak? Size böyle bir özgürlük hediyesi veren bu insanların acılarının telafisi olmayacak mı? İnsanın nasıl yaşayacağına,
Neyi içip içmeyeceğine devlet mi karar verecek? Yarın serbestleşebilecek olan her şeyin bugünkü yasaklılığı onlara psikolojik zulüm hakkını verir mi? Bir doğruyu doyasıya yaşamak için bu uğurda hayatlarımız mahvolana kadar savaşmak mı gerek? Bu aykırıların dünyaya bir kere geldikleri bu değerli hayatlarının yıllarca mahvolması mı gerek? Peki ya halk gelişime kapalı bir şekilde eğitildiyse ve aykırılar başarısız olursa? Bu şekilde aykırı düşünen insanların kimseye zarar vermeden kendi tercihlerini ve hayatlarını doya doya yaşayamamasını kalabalık mı belirleyecek? Demokrasi denilen, halkın çoğunluğunun dediğinin olduğu bu sistemde zeki insanlar mı daha çoktur, yoksa düz mantıklı insan mı daha çoktur? Kimseye zarar vermeden kendi tercihini yapması ve bundan dolayı bu kişinin evini polis basması ne kadar ahlaki bir durumdur? İnsan özgür bir birey değil mi? Birine zorla bir şey dayatmadıysan, sadece kendine bu seçeneği uyguladıysan ve hatta bilimsel olarak kendine faydalarını tespit ettiysen, tamamen sana ait olan bu bedene neyin girip girmeyeceğini cahil kalmış kalabalık halk ve onların seçtiği siyasi yönetim mi karar verecek? Bu karıştıkları beden yaşlılıktan hasta düştüğü zaman bu kutsal kalabalıktan kaç kişi elinden tutar? Kaç kişi bir tas çorba getirip koyar önüne? Öncelik olan toplumsal düşünce mi yoksa bireysel düşünce mi? Lütfen bırakın da bize tavsiyeyi ne toplum ne de devlet versin. Vücudumuza neyin girip girmeyeceğinin tavsiyesini hastalanınca bir tas çorba getirenler versin. Sizi bireysel olarak tanımayan halk ve onların ideolojisini meclise sokan vekillerle koydukları devlet yasaları hakkınızda tavsiye ve ceza veremesin. Aç kaldığımız zaman hangisi elimizden tutacak? Yine de bir tas çorba getirenlerin bile senin için tavsiyeden öteye gitmelerine hakları yoktur. Ölmek bile senin tercihindir. Zira yapmak istesen engel olamazlar. Sen ve ben farklıyız. Toplumun seni düz kalıplarına sokmalarına asla müsaade etme. Ben kalıplarınızdan sıyrılıyorum ve sürünüzden ayrılıyorum. Dileyen benimle gelir. Benim gittiğim yolun doğru olduğunu fark ettiğiniz zaman ve gittiğiniz yoldan zarar gördüğünüz zaman zaten bana doğru geleceksiniz. İlkel atalarımızdan miras kalan benci duygularınız sizi çıkarlarınız doğrultusunda benim yoluma getirecektir. Tabii benimle ilk gelenlerle aynı statüde olmayacaksınız. Onlar cesaret gösterdiği için yönetici konumda olacaklar. Siz ise sadece yol arkadaşımız olacaksınız. Çünkü sizi sevgi getirmeyecektir. Zira sevmiş olsaydınız eğer ben 3-5 kişiyle veya yalnız çekip gittiğimde benimle gelirdiniz. Sevgiden ziyade ortak acılar, nefretler ve çıkarlar doğrultusunda geleceksiniz. Gidecek başka yeriniz kalmadığı için geleceksiniz. Sevgi, sanıldığının aksine o kadar güçlü bir his değildir. Asıl güç nefret, acılar ve çıkarlarda yatar.